Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir baklava hamuru tarifiyle geldim. Yıllarca yapmış olduğum, beni asla yanıltmayan, tam ölçülü, garantili bir tarif. Şu şekilde yufkalarımın son halini gösteriyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım, hangi malzemeleri kullanmışım? Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımın içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı katı yağımı alıyorum. Tereyağı olur, margarin olur. Ben bugün sade yağ kullandım. Elinizde varsa sade yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yine aynı çay bardağı ölçüleriyle yarım çay bardağı da sütümü ekliyorum. Yarım çay bardağı yoğurdumu da ilave ettikten sonra bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı sirkemi ekliyorum. Ve bu şekilde çok fazla dolu olmamak şartıyla bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ben bu tarifim için 2 adet yumurta kullandım. Yumurtamı da ekledikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 7,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unumuzun pastalık böreklik un olmasına özen gösterelim. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrol bir şekilde eklemeye özen gösterelim lütfen. Malzemelerimi güzelce karıştırdım. Unumu ilave ettim ve güzel bir hamur olana kadar yoğurdum. Yoğurmuş olduğum hamurumu hiç bekletme yapmadan unlamış olduğum tezgahıma alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahımda devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. O yüzden hamurumuzun ilk püf noktası çok güzel bir şekilde yoğrulması arkadaşlar. Bu şekilde 5-6 dakika daha yoğurdum. Hamurumuz yumuşak bir hamur. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Hamurumu dinlendirme yapmadan bu şekilde göz kararı parçalara kopartıyorum. Koparmış olduğum bezelerimi cevizden bir tık büyük bezeler haline getireceğim. Ben bugün baklavamı ikişer ikişer açacağım için bu şekilde bezeler tuttum arkadaşlar. Siz üçer veya dörderle açacaksanız daha küçük bezeler tutabilirsiniz. Evet, şekilde görmüş olduğunuz gibi tüm bezelerimi yapıyorum ve bir kenara alıyorum. Evet, yapmış olduğum bezelerimi yine hiç bekletme yapmadan tezgahıma almış olduğum mısır nişastama buluyorum ve bu şekilde ikişer ikişer üst üste koyup üzerine bastırıp bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Bezelerimizi bu şekilde yapmamız bezelerimizin çok kolay açılmasına neden olacaktır arkadaşlar. Ben bu işlemi ve açma işlemini mısır nişastasıyla yaptım. Siz dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Evet, unlamış olduğum bezelerimi yine hiç bekletme yapmadan bu şekilde ikişerli olacak şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum bezelerin arasına yine bol bol mısır nişastası saçıyorum. Bu şekilde açmış olduğum bezelerimi tepsime alacağım. Üzerini kapatıp aşağı yukarı 15-20 dakika dinlendireceğim. Vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim vaktim olmadığı için bu şekilde 10-15 dakika dinlendirdim. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimde de anlaşılır ve de pratik bir şekilde bütün püf noktalarını vermeye çalıştım. Şayet atlamış ve unutmuş olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız gördüğüme mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, bu şekilde bütün hamurlarımı hazırladım. Aralarına bol bol nişasta ilavesi yaptım. Ve hava girmeyecek şekilde üzerini güzelce bir naylonla kapatıyorum ve 10-15 dakika dinlenmeye alıyorum. Evet, 10-15 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu şu şekilde iki tanesini tezgahıma alıyorum. Diğerlerinin yine üzerini kapatıp bir kenara kaldırıyorum. Almış olduğum hamurlarımı yine ara katlarına bu şekilde bol bol nişasta ilavesi yapıp hamurumuzu çok yavaş bası uygulayarak açma işlemine başlıyorum. Hamurumuz çok güzel bir şekilde dinlendi ve de çok yumuşak bir hamur olduğu için üzerine çok fazla bası uygulamadan bu şekilde ikişer ikişer açma işlemine başlıyorum.
Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel büyüyüp güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken hamurumu açmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir iki tur ikişer ikişer açıyorum. Sonrasında ara katlarını kontrol etmek adına teker teker oklavama sarıyorum. Ve hamurum istediğim inceliğe gelene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu yapmış olduğum hamurdan 2 adet küçük borcam, 1 adet de 600 gramlık fırın tepsisiyle baklava elde ettim. Siz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltarak daha fazla hamur elde edip daha fazla baklavalar yapabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten açmalara doyamadığım, inanın çok zevk alarak yapmış olduğum bir baklava tarifi oldu. Görüyorsunuz, gerçekten çok ince, harika, tül gibi yufkalar elde ettik. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Bu hamurdan istediğiniz, dilediğiniz bütün baklavaları gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çok güzel bir şekilde açıldı. Görüyorsunuz, gerçekten tül gibi harika yufkalar elde ettik arkadaşlar. Bu yufkadan yapmış olduğumuz baklavaları hemen pişirip tüketebileceğiniz gibi. Pişirdikten sonra şerbetini vermeden buzlukta da muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ılık şerbetle buluşturup gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet, görüyorsunuz, yufkalarımı gerçekten harika oldular. Şu şekilde yakın çekim göstermek istiyorum gerçekten yufkalarımın ne kadar ince olduğunu. Evet arkadaşlar, güzel baklavalar yapmak için öncelikle çok kaliteli bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bu şekilde incecik açılan yufkalara ihtiyacımız var. Baklavamızı yaptıktan sonra sıcak yağ ile buluşturmamaya özen gösterelim arkadaşlar. Çok sıcak olmamasına dikkat edelim yağımızın. Ben baklavamı 180-200 derece arası fırınımda pişiriyorum. Orta rafta değil, orta rafın bir tık alt rafında pişirmeye özen gösteriyorum. Tatlımın şerbetinin birebir ölçülerde olmasına özen gösteriyorum. Fırından çıkıp ilk sıcaklığı geçmiş olan tatlılarımla soğuk şerbetimle buluşturuyorum. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Şimdiye kadar yapmış olduğum baklavalarıma güvenerek nacizane püf noktalarını sizinle paylaştım. İnşallah aydınlatıcı bir video olmuştur. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.